Merhaba arkadaşlar, Eğitim Tube kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu şekilde eğitim ve öğrenim videoları için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir önceki dersten kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Factorio geçelim. Bantımızı tekrar çalıştıralım ve üçüncü kutumuzu almaya çalışalım. Şu an kutu geldi. 6 değil 5.5 olması lazım. Evet. Şimdi kutuyu yine alalım. Z pozisyonunda 5.5 indirelim. Hepsinde ineceği gibi. Hava açı çalıştırıyorum. Tam sensörü görmediği için biraz geride durdurmuşuz. Onu biraz yukarı alalım. Evet, bu şekilde iyi. Şimdi tekrar Z pozisyonunu 5.5'e getirelim. Hava açını alalım. Z pozisyonunu sıfırlayalım. Şimdi burada X pozisyonu ne kadar gelmesi lazım? Veya önce Y pozisyonuna bakalım. Y pozisyonuna ne kadar gelmesi lazım? Onu ayarlamadan önce X pozisyonuna getirelim ve ben bu kutuları yan koymak istiyorum. Bu kadar geldikten sonra paletleyici ağız sağa sola dönün setlenmesini ve kutunun yan durmasını isteyeceğim. Bunun için X pozisyonunu biraz daha yakınlaştırıyorum ve 9.2 bizim için yeterli olacaktır. Çünkü bunları biraz geride yaptık. Tam adımlarını ayarlayamadığımız için 9.2 yapıyorum. Y pozisyonun Y değil X pozisyonunu 9.2 yapıyorum. Display 3 olduğunda X pozisyonu (9.2) olsun. Evet. Şimdi Y pozisyonu ne kadar olması lazım? Ona bakalım. Y pozisyonu yaklaştırıyorum sağa doğru. 7 bizim için yeterli olacaktır. 7 yapalım. Ve bu hem 3. ve hem de 4. kutulardan yapmasını isteyeceğimiz için, yan koyacağımız için, ikisinin 3 ve 4. kutuların ikisinin de aynı hizada olması için 3 ve 4. kutular Y pozisyonda 7 adım gelmesi lazım. O zaman Y pozisyonlarını yazdığımız yere geliyorum tekrardan. CMP komutu 3 ise aynı zamanda yine display 4 ise yine 500 milisaniye beklesin. Ve 7.0 adım Y pozisyonunda gitsin. Evet, Y pozisyonunda bütün kutular için şartlarımızı tamamladık. X pozisyonunda sadece 4. kutumuz kaldı. Şimdi 3. kutuda Z pozisyonuna bakalım. 3. kutuda Z pozisyonunu indirelim.
5.5 bizim için yeterli olacaktır. Dijital display 3 ise Z pozisyonunu 5.5 adım aşağıya indirsin. Evet, pardon, burası Z pozisyonu olacak. Evet. Bu işlemi de yaptıktan sonra hava açı kapanacak ve aynı şekilde işlem başa dönecek. Şimdi dördüncü kutu için bakalım. Bantı çalıştırıyorum. Sensörümüz gördü. Durdu. Bura 6 değil 5.5 olması lazımdı. Şimdi dördüncü kutu için yine aynı şartları sağlayıp Z pozisyonu 5.5 adım aşağı inecek. Kutuyu alacak, kalkacak ve X pozisyonda ne kadar geleceğine bakalım. Çevirelim. X pozisyonda 7.5 birim bizim için yeterli olacaktır. Hemen X pozisyonu yazdığımız yere geliyoruz. Dördüncü kutu geldiğinde X pozisyonu 7.5 adım gitsin diyoruz ve Z pozisyonunda yine üçüncü kutuda olduğu gibi yine 5.5 adım aşağı inmesi lazım. Onun için buraya bir tane de dördüncü kutuyu ekliyorum. Evet, ekledik. Şimdi bir de kutumuzun bizim paletleyicinin ağız sağa sola dön işlemini yapması için 3 ve 4. kutularda yapması için onu ayarlayalım. Önce bırakalım bunu. Tabii Y pozisyonunda ayarlamıştık 7 birime. Hava açı kapattık. Kutuyu yerine koydum. Ve ağız sağa sola dönü yapalım artık. Yani X pozisyonuna giderken yapacağı için X pozisyonunu yazdığımız yere geliyorum. Yine buradan devam ediyorum. Ve bir 500 milisaniye yine beklemesini isteyeceğim. ...500 milisaniye beklesin. Sonra CMP komutu ile 3. kutu ve 4. kutu geliyorsa diyeceğiz. Paletleyici
ağız sağa sola dön, setlensin diyeceğiz. En son kaç numaralı çıkışı yapmıştık? Buna bakalım. Q1.1 sıradaki. Bunu yapalım. Q1.1 paletleyici ağız sağa sola dön. Bunu da ekledik. Yükleyelim. Bakalım neler yaptık, onu bir görelim. Buraya hemen paletleyici ağız sağa sola dönü de ekleyelim. Dijital display'i eklemiştik. Burada dijital display resetleyelim. Sıfırlansın. Onun için tabii önceden main'den girip CTU'ya online olmamız lazım. Sadece reset'e sağ tıklayıp Modify Value'den 1 yapıyorum ve dijital display sıfırlandı. Hemen burayı da bir sıfırlayalım. Kapatıp açalım. Startımızı verelim. Gördüğünüz gibi dijital display 1 saydı. Paletleyicimiz harekete geçti. Birinci kutuyu koydu. Evet, şimdi kutunun gitmemesini sağlamalıydık. Onu yapmadık. İsterseniz onu da bir sonraki dersimizde yapalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.